Selam, ben Arthur ama bugün konumuz bu değil. Yani bu sefer gerçekten değil. Çünkü şu anda başka bir video üzerine uğraşıyordum ama araya şeyler girdi. Finaller. Finallerin neden bu kadar önemli olduğunu isterseniz size kısaca anlatayım. Şimdi üniversitemde geçme notu 60 ve benim her dersim aşağı yukarı 60 seviyelerinde. Yani aslında geçiyorum ama kalıyorum. Çünkü 60 notuyla sıkıntılı geçersiniz. Yani her dersiniz 60 olursa kalırsınız. Ve benim final döneminde tüm derslerimi kurtarmam gerek ama her dersin kredisi belli. Yani her ders 1, 2, 3, maksimum 5 gibi kredilere sahip. Ama bir ders var ki o ders 12 kredi. Yani sınıfta kalıp kalmayacağımı o ders belirleyecek. Anlayacağınız haftaya finaller başladığında evet diğer derslerimi iyi yapmam gerek ama o dersi kesin yüksek geçmem lazım. Ve bunu nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ve evet, ilk sıkıntı. Şimdi bu 12 kredilik ders bir proje dersi olduğu için projeyi yapmadan önce hocalardan kritik alıyoruz ve benim bugün aldığım kritik çok kötü geçti. Yani projem böyle olursa kalırım. Sıkıntı şu ki kritik almak için sadece son bir ders hakkımız kaldı ve ondan sonra okuldaki dersler bitiyor. Evde birkaç eskiz yaptıktan sonra artık son kritik almak için okula gittim. Şansıma bu sefer hocalar daha çok beğendi. Yani en azından bir şansım var. Yalnız artık günlerden pazar akşamı ve finallere sadece bir gün var. Ama hemen önce benim finallerimden daha önemli bir final var. Tam 8 yıl önce, yani 10 yaşında hayallerimin yıkıldığı günün adeta bir tekrarı. Messi'nin ikinci şansı. 2-0 başlayan ve hayallerimin gerçekleşeceği gibi duran maç 2-2 olunca içimi korkunç bir gerginlik kapladı. Ve inanın bu finallerden önce hiç istediğim bir şey değildi. Sonra hayallerim gerçek oldu. Çocukluk kahramanım çıkıp bir gol daha attı ama karşı taraf durmadı ve maç tekrar eşitlendi. Neyse, hikayenin gerisini büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Küçüklükten beri hayalini kurdum. Tarihin en iyisini, tarihin en iyi maçında izlemek belki de dersler için biraz iyi olmuş olabilir. Tamam, buraya kadar biraz hızlı ve karışık gittiğimizin farkındayım ama şu an asıl konuya geldik. Bugün serbest el çizim sınavım var. Yani 4 tane mikrodalga çizeceğiz, birini seçeceğiz ve onu farklı açılardan çizeceğiz. Sonraki gün ise teknik çizim ve tarih dersim var ve teknik çizim zor, çok zor. Ama bir şekilde geçti, yani umarım iyi gelir. Sonuçlar daha belli değil. Çarşamba günü kısmen basit yazılı bir sınav var, yani önemsiz. Bu yüzden çarşambayı perşembe olacak tarih dersine çalışmaya ayırdım. Sanırım ilk kaldığım ders bu olacak. Evet, selam. Burada araya giriyorum çünkü galiba gerçekten daha sonuçları belli olmasa da ikinci tarihten kaldım ve bu da şu demek oluyor: geriye kalan tek sınavım, yani 12 kredilik projeyi çok daha iyi yapmam gerekiyor ve projeyi yapmak için artık sadece 3 gün kaldı. Yani bugün biraz dinlenip yarın başlasam iyi olacak. Aslında süreç beklediğimden çok daha eğlenceli ilerliyordu. Eskizlerimi çizdim ve açıkçası proje de güzel olacağı benziyordu. Ayrıca arkadaşlarla da okulda vakit geçirmek çok keyifliydi. Tamam, kahvaltımızı aldık ve güne başlayabiliriz. Dün akşam dediğim gibi tüm projenin bir eskizini çıkardım ve sırayla projenin parçalarını çizdim. Bugünse o parçaları kesip birleştirmem gerek. Bu kısım en uzun kısım olsa da birkaç saat içinde biteceğini ve akşama doğru okuldan çıkıp sonunda dinlenebileceğini. Ve evet, aslında çoktan çıkmamız gereken saatte hala projeyi yapıyorduk çünkü hesaplamalarımızın hepsi yanlıştı. Ölçü çok büyük olduğundan yapması çok daha zordu. Ve evet, resmi olarak gece olmuştu ve biz okulda saat 1'den sonra kalmanın yasak olup olmadığını bile bilmiyorduk. Ama eğer izin varsa birkaç saat daha buradayız gibi görünüyordu. Öldük mü? Stüdyo iznimiz 1'e kadar olduğu için bir de direkt Stüdyoyu kapatalım. Bir de buradan çıkmamız lazım, başka sınıfta. Projede bayağı sıkıntı çıkıyor. Hala bitmedi. Ölçüleri doğru almamışız ve artık umarım son sefer için gidiyoruz. Evet, böyle sıkıntılı bir akşamı atlattıktan sonra sabah 12 gibi, yani tam 24 saat sonra projeyi bitirip
okuldan çıktık. Yalnız sıkıntı şu ki zaten geçen hafta çok az uyumuştum ve jüriye bir gün kala hiç uyumamam çok kötüydü. Çünkü bu finalin en zor kısmı projeyi yapması değil sunmasıydı. Ama keşke asıl sıkıntı bu olsaydı. Çünkü sorun şuydu ki bu zaman sınırından dolayı projede planladığım çok şeyden vazgeçtim ve projem hiç beklediğim gibi bir şey olmadı. Hatta beklediğimden çok daha kötü oldu ve bu benim son şansımdı. Ve evet, okula vardığımda moralim daha da bozuldu çünkü insanlar harika projeler yapmıştı ve benimkini nasıl sunacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama bir şekilde yapmam gerekiyordu çünkü artık projeyi tek kurtarmanın yolu sunum. Sıram 3'tü. Yani 50 kişi arasından 3.'üydüm ve benden önce çıkan projeler tek kelimeyle mükemmel. Çıkan kişiler çok özgüvenliydi. Çok başarılı sundular ama buna rağmen hocalar onları yerden yere vurdu. Gerçekten jüriler çok acımasızdı ve hayatımda böyle şeylere hiç heyecanlanmasam da o an gerçekten bayılacak gibi hissettim. Ne yapacağımı hiç bilemedim. Benden önceki kişinin konuşmasının sonlarına doğru geldiğimizi hissediyordum ve gerçekten gerginlikten bayılacak gibiydim. Ama oraya çıkmak zorundaydım. Önümdeki sudan bir yudum aldım ve kendimin kontrolünde olmadan jürinin önüne doğru çıktım. Evet, tahtaya çıktığımda heyecandan ölürken bir an duraksadım ve düşündüm. Kendime şöyle dedim: eğer önümüzdeki 15 dakika bu heyecanım devam ederse hem sınıfta kalacağım hem her şeyi mahvedeceğim. Yani bu heyecanım hiçbir şeye değmeyecek. O an kendime verdiğim bu motivasyon işe yaradı ve en iyi yaptığım şeyi konuştum. Hatta belki de ortalama projeyi konuşarak kurtarmış olabilirim. Yani anlayacağınız finaller bitti. Sonuçlar daha belli değil ama iyi olacaklarını umuyorum. Umarım hoca yüzüme ışıkları kapamaz. Şimdi önümde bir ay tatil var. Video çekmek, arkadaşlarla geçirmek ve bolca dinlenmek için güzel bir zaman. Yalnız biraz acele etsem iyi olur çünkü yeni yıla girmeye az kaldı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve herkese mutlu yıllar diliyorum. Ben senden vazgeçmem, ışıkları söndürseler.